Kürtlerin tarihini, toplumsal yapısını anlamaya çalışırken sıkça duyduğumuz bir fikir var. Aşiretten ulusallığa geçiş. Kulağa belki basit geliyor ama bu süreç gerçekten nasıl işledi acaba? İşte elimizdeki kaynak tam da bu karmaşık dönüşümü politik felsefe ve tarihsel materyalizm gözlüğüyle inceliyor. O zaman hadi bu kaynağın derinliklerine birlikte bir bakalım. Ne dersin? Aynen öyle. Bugün Hasan Yıldız'ın sanırım 1989'da yayınlanan Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler kitabına yakından bakıyoruz. Bu çalışma, Kürt toplumunun tarihsel yolculuğunu, özellikle o feodal yapıdan modernleşme ve kapitalizme geçiş sancılarını, bir de sömürgecilik bağlamını eleştirel bir mercekle inceliyor. Amacımız da bu kitabın ortaya koyduğu temel iddiaları, tarihsel analizleri ve belki de en çarpıcı noktaları senin için, dinleyicimiz için anlaşılır kılmak. Evet, kaynağımız adından da anlaşılacağı gibi iddialı bir çerçeve çiziyor. Aşiretten ulusallığa doğru Kürtler. Yazar daha ilk sayfalarda Kürt tarihinin neden yazılması gerektiğine ve mevcut tarih yazımındaki eksikliklere değiniyor. Özellikle yeterli belgelere dayalı ve analitik çalışmaların azlığından yakınıyor sanki. Ve önemli bir nokta şu, sadece resmi tarih anlatılarına değil, bazı sol liberal yaklaşımlara da eleştiriler yöneltiyor. Yani tarihi sadece olaylar silsilesi olarak değil, ekonomik ve toplumsal kökleriyle birlikte okumayı öneriyor gibi. Çok doğru bir başlangıç noktası. Yazarın belki de en merkezi tezi şu: Kürt toplumunun tarihsel gelişimi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu içinde alışılagelmiş sömürgecilik tanımlarından biraz farklı, kendine özgü bir yarı sömürgeleşme süreciyle şekillenmiş. Yarı sömürgeleşme, ilginç bir kavram. Evet, bu kavrama birazdan daha detaylı gireceğiz çünkü kitabın ana damarlarından biri bu. Modern Kürt ulusal hareketinin doğuşunu ve gelişimini de ancak bu özgün tarihsel ve sosyoekonomik arka planı anlayarak çözebileceğimizi savunuyor. Kitap oldukça geniş bir yelpazeyi tarıyor, antik çağlara, Medler gibi köken iddialarına uzanıyor, İslamiyet'in bölgeye etkileri, Selçuklu ve özellikle Osmanlı dönemindeki Kürt beyliklerinin statüsü, 19. yüzyılda kapitalizmin etkileri ve tabii ki 20. yüzyıl başındaki isyanlar gibi pek çok dönemeç noktasına değiniyor. O zaman işin kökenlerinden, yani şu aşiret yapısından başlayalım mı? Yazar Kürtlerin kökenini Medlere dayandıran teorilere atıfta bulunuyor ve bu çerçevede Ermenilerle olan tarihsel komşuluk ve kültürel alışverişe de dikkat çekiyor. Ama sanırım asıl vurgu Kürt toplumunda neden bu kadar uzun süre hakim kaldığı sorulan aşiret yapısı üzerinde, öyle değil mi? Evet. Yazar aşiret yapısının bu kadar dirençli olmasını birkaç temel faktöre bağlıyor. Birincisi zorlu coğrafi koşullar, yani dağlık arazi, ulaşım güçlükleri. İkincisi de sürekli dışarıdan gelen baskılar ve müdahaleler. Bu yapı bir yandan merkezi bir otoritenin oluşmasını zorlaştırıp ekonomik gelişmeyi, yani tarımın ötesine geçmeyi sınırlamış. Anladım. Ama diğer yandan da dış güçlere karşı bir tür kolektif savunma ve dayanışma mekanizması işlevi görmüş. Yani kendi içinde hem birleştirici hem de bölücü bir dinamiği barındırmış. Yazar, Med İmparatorluğu gibi büyük devletler yıkıldıktan sonra bile Kürt aşiretlerinin kendi iç düzenleriyle varlıklarını sürdürdüğünü, zaman zaman Persler, Romalılar gibi büyük güçlerle ittifaklar kurarak, zaman zaman da onlarla çatışarak hayatta kaldıklarını belirtiyor. Peki, gelelim Osmanlı dönemine. Bu devasa imparatorlukla Kürtlerin ilişkisi nasıl ele alınıyor kitapta? Özellikle 1514'teki Çaldıran Savaşı öncesinde Yavuz Sultan Selim'le Kürt beyleri arasında İdris Bitlisi'nin arabuluculuğuyla kurulan ittifak var ya, o sıkça vurgulanıyor sanırım. Aynen öyle. Yazar bu ittifakı Osmanlı'nın o dönemki en büyük rakibi Safevi tehdidine karşı atılmış çok stratejik bir adım olarak yorumluyor. Hem doğu sınırlarını güvence altına almak hem de Sünni Kürt beylerinin askeri ve siyasi desteğini yanına çekmek. Bu ittifakla birlikte birçok Kürt beyliği iç işlerinde önemli ölçüde özerkliklerini koruyarak Osmanlı sisteminde dahil oluyor. Vay be, yani bir tür kazan durumu gibi mi başlangıçta? Peki bu özerklik durumu hep böyle devam etmiş. Osmanlı'nın yönetim tarzında yazar Machiavelli esintileri buluyor demiştin. O da ilginç. İşte kitabın önemli analizlerinden biri de bu. Başlangıçta verilen o geniş özerkliğin zamanla özellikle 19. yüzyılda
Osmanlı'nın merkeziyetçi politikaları güçlendikçe Evet. ve imparatorluğun ekonomik ve siyasi ihtiyaçları değiştikçe yavaş yavaş aşındırıldığını anlatıyor yazar. Yani Osmanlı, valiler aracılığıyla merkezi kontrolü sağlamaya çalışırken, bir yandan da yerel güç dengelerini, özellikle bu Kürt beyliklerini hesaba katmak zorunda kalmış. Hatta yazar, bu yönetim tarzının pragmatizmini biraz da Machiavelli'nin hükümdarlara öğütlediği o denge politikalarına benzetiyor, evet. İlginç gerçekten. Osmanlı'nın temel toprak düzeni olan Timar sisteminin Kürt bölgelerinde nasıl uygulandığı veya tam olarak uygulanamadığı ve feodal yapının neden bu kadar uzun süre devam ettiği ve yine bu karmaşık ilişkinin bir parçası olarak ele alınıyor. Anlıyorum. Peki şu başta sözünü ettiğin yarı sömürgeleşme tezine tekrar dönebilir miyiz? Bu oldukça iddialı ve belki biraz kafa karıştırıcı olabilecek bir kavram. Yazar bu kavramla tam olarak neyi anlatmak istiyor? Bu kitabın belki de en tartışmalı ama en merkezi argümanlarından biri. Evet, yazar diyor ki Osmanlı, Kürt coğrafyasını tam anlamıyla klasik bir sömürge, mesela İngiltere'nin Hindistan'ı gibi düşün, yapmadı. Yani doğrudan gelip yerleşmedi mi demek istiyor? Aynen. Oraya yerleşip tüm üretim araçlarını doğrudan kontrol edip bölgeyi tamamen kendi ekonomik sistemine entegre etmedi. Ama şunu yaptı, bölgenin kaynaklarını vergiler, asker gücü, tarımsal ürünler vesaire sürekli olarak merkeze aktardı. Yani bir nevi sömürdü. Tamam, kaynakları alıyor. Evet. Ama bölgenin kendi iç dinamikleriyle gelişmesine, modernleşmesine, imparatorluğun diğer gelişmiş bölgeleriyle işte İstanbul, İzmir gibi bütünleşmesine pek olanak tanımadı, hatta bunu engelledi. Bölgeyi ekonomik olarak bilinçli bir şekilde geri bıraktı. Vay! İşte bu duruma, yani tam sömürge olmayan ama sömürgeciliğe benzer sonuçlar doğuran, bağımlılık ve geri kalmışlık ilişkisi yaratan bu özgün yapıya yarı sömürgeleşme diyor. Anladım. Klasik sömürgecilikten farkı var ama yarattığı etki benzer. Ekonomik bağımlılık ve siyasi kontrol. Kesinlikle. Yazar bu tezini güçlendirmek için Antik Yunan'dan Roma'ya, oradan modern kapitalist sömürgeciliğe kadar çeşitli örneklerle karşılaştırmalar yaparak Osmanlı modelinin kendine özgürlüğünü vurgulamaya çalışıyor. Çok çarpıcı bir iddia gerçekten yani. Kaynakları al ama yatırım yapma, entegre etme, geri bırak. Bu tezi akılda tutmak lazım. Bu arada kaynakta ilginç bir detay daha vardı sanki. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yapılan alıntılar 17. yüzyılda Kürtlerin yaşadığı yerler, dilleri, aşiretleri hakkında canlı gözlemler sunuyor değil mi? Evet, Evliya Çelebi'nin notları o dönemin sosyal dokusuna dair önemli ipuçları veriyor. Yazar, Çelebi'nin o dönemde bile birbirinden farklı birçok Kürt lehçesini kaydettiğini aktarıyor. Örneğin Zazaca, Sorani gibi bugün de bilinen lehçelerin yanı sıra o döneme özgü birçok yerel ağızdan bahsediyor. İşte Lolaca, Cilo dili, Avarnevi, Mahmudi, Şirvani falan gibi. Bayağı çeşitlilik varmış yani. Evet, bu bile tek başına bölgenin ne kadar çeşitli ve aynı zamanda belki de ne kadar parçalı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu dilsel çeşitlilik ve aşiret yapısı, sonraki dönemlerde ulusal birliğin oluşmasındaki zorlukları anlamak açısından da önemli bir veri sunuyor aslında. Peki zaman atlayıp 19. yüzyıla gelelim. Osmanlı'nın Batı kapitalizmiyle hızla bütünleşmeye başladığı, dengelerin değiştiği bir dönem bu. Yazar bu süreci nasıl değerlendiriyor? Evet, 19. yüzyıl tam bir kırılma noktası. Yazar özellikle 1838'de İngilizlerle imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması'na dikkat çekiyor. Hani şu Osmanlı pazarını Batı mallarına neredeyse gümrüksüz açan, yerli sanayiyi ve küçük üreticiyi çok zor durumda bırakan meşhur anlaşma. Evet hatırladım. İşte bu anlaşma ve benzerleriyle birlikte Osmanlı ekonomisi giderek daha fazla batıya bağımlı hale geliyor. Bu durumun Kürt bölgelerine yansımasıysa dolaylı ama etkili oluyor. Geleneksel üretim biçimleri darbe yiyor, ekonomik yapı zayıflıyor. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı'nın borç batağına saplandığı ve sonunda mali kontrolün büyük ölçüde yabancılara geçtiği Düyun-u Umumiye İdaresi'nin 1881 kurulduğu dönem değil mi? Aynen öyle. Peki yabancı sermaye yatırımları, özellikle demir yolları gibi projeler
Kürt bölgelerini nasıl etkiliyor kitaba göre? Ulaşıyor mu oralara yatırım? Yazarın analizi şu yönde: kapitalist ilişkiler Kürt bölgelerine giriyor ama çok sınırlı ve çarpık bir şekilde. Daha çok ticaret üzerinden. Yani batıdan gelen malların satıldığı, bölgeden de ham madde, yün, tiftik, deri, bazı madenler alınıp götürüldüğü bir ilişki bu. Anladım. Yani tek yönlü bir akış gibi. Gibi. Tarımda pazara yönelik üretim bir miktar artsa da genel olarak egemen olan yine eski feodal yapı ve aşiret ilişkileri. Yabancı sermaye yatırımları, Fransız, İngiliz, Alman sermayesi ise daha çok imparatorluğun batısındaki liman şehirleri, İstanbul, İzmir gibi merkezlerde yoğunlaşıyor. Kitaba göre Kürt bölgeleri bu yeni kapitalist iş bölümünde daha çok bir ham madde deposu ve gerektiğinde ucuz iş gücü kaynağı olarak görülüyor. Yani modernleşme ve sanayileşmeden pek payını alamıyor. Örneğin Erzurum vilayetinden ihraç edilen başlıca ürünlerin hala deri, tiftik, yün olması ya da Diyarbakır'ın ticaret rakamlarının sınırlılığı bu durumu gösteren veriler olarak sunuluyor kitapta. İşte tam bu ekonomik ve siyasi çalkantıların ortasında 20. yüzyılın başlarında özellikle 1908 Jön Türk devriminin yarattığı o kısa süreli özgürlük ortamında ilk modern Kürt örgütlenmeleri de filizlenmeye başlıyor. Bu ilginç bir dönemeç sanki. Kesinlikle yazar bu süreci oldukça detaylı inceliyor. Aslında ilk kıvılcımın 1898'de Mithat Bedirhan Bey'in Kahire'de çıkardığı Kürdistan gazetesi olduğunu belirtiyor. Ama asıl hareketlilik dediğin gibi 1908 sonrası İstanbul'da başlıyor. Kürdistan Teali ve Terakkil Cemiyeti, Kürt Neşri Maarif Cemiyeti, Kürt Talebe Hevi Cemiyeti yani Kürt Öğrenci Umut Derneği, Roje Kurt, Hetavi Kurt gibi gazete ve dergiler. Evet, bir sürü yapı kuruluyor o dönem. Aynen. Sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan İstiklali Kürdistan Cemiyeti gibi daha radikal yapılar da var. Bunlar önemli adımlar. Ancak yazarın altını çizdiği kritik bir nokta var. Bu örgütlenmelerin neredeyse tamamı İstanbul gibi büyük şehirlerdeki Kürt aydınları, öğrenciler, sürgündeki beyler veya aristokratlar tarafından kuruluyor. Yani daha çok bir elit hareketi mi bunlar? Evet, öyle kalıyorlar maalesef. Kırsal bölgelerdeki geniş aşiret kitlelerine ulaşmakta, onları mobilize etmekte büyük zorluklar yaşıyorlar. İşte o bahsettiğimiz derinlere kök salmış feodal yapı ve aşiretler arası rekabet bu ilk ulusal örgütlenme çabalarının önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu elit taban kopukluğu meselesi önemliymiş gerçekten. Peki Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ve sonrasında yaşanan büyük Kürt isyanları, kitap bunları nasıl ele alıyor? Koçgiri, Şeyh Said, Ağrı, Dersim. Bunlar tarihsel olarak çok tartışmalı ve hassas konular bildiğin gibi. Evet, haklısın. Yazar bu isyanları tek bir kalıba sokmaktan kaçınıyor. Her birinin kendine özgü nedenleri, sosyal tabanı ve hedefleri olduğunu vurguluyor. Mesela 1925'teki Şeyh Said isyanını ele alırken hem dini, halifeliğin kaldırılmasına tepki, hem de milli, Kürt ulusal taleplerin, motivasyonların iç içe geçtiğini belirtiyor. İsyanın lider kadrosunun büyük ölçüde Nakşibendi şeyhleri ve aşiret reislerinden oluştuğunu, yani feodal ve dini bir karakter taşıdığını ifade ediyor. Ancak isyanın bastırılmasında sadece devletin askeri gücünün değil, aynı zamanda Kürt aşiretleri arasındaki mevcut rekabetin ve bazı aşiretlerin devlete destek vermesinin de önemli bir rol oynadığını ekliyor. Bu da ilginç bir detay. Evet, iç dinamikler de etkili olmuş yani. Peki ya Ağrı isyanı 1926-1930? Ona durum farklı mı? Ağrı isyanında ulusal karakterin daha belirgin olduğunu söylüyor yazar. Suriye'de kurulan Hoybun Cemiyeti'nin bu isyanın örgütlenmesinde merkezi bir rol oynadığını anlatıyor. Ancak yine de isyanın başarısının büyük ölçüde yerel aşiretlerin desteğine bağlı olduğunu belirtiyor. Yani yine aşiret faktörü devrede. Anladım. Yazar, isyanın bastırılmasında Türkiye'nin komşu ülkelerle özellikle Sovyetler Birliği ve İran ile yaptığı diplomatik ve askeri işbirliğinin kritik önem taşıdığını vurguluyor. Hatta Ağrı Dağı'nın İran tarafındaki Kürtlerin desteğini kesmek için sınır hattında bazı değişiklikler yapıldığına dair bilgilere de yer veriyor. Ve tabii isyanın bastırılması sırasında yaşanan Zilan Vadisi'ndeki olaylara da değiniyor. Ve Dersim. Kitapta Dersim, 1937-38 olaylarına özel bir bölüm ayrılmış ve bu olaylar Cumhuriyet tarihinin en trajik sayfalarından biri olarak tanımlanıyor anladığım kadarıyla.
Evet, yazar Dersim'e oldukça geniş yer ayırıyor. Bölgenin kendine özgü Alevi yani Kızılbaş kimliğine, özerk sayılabilecek toplumsal yapısına ve merkezi otoriteyle tarih boyunca süregelen o mesafeli ilişkisine dikkat çekiyor. Cumhuriyet hükümetinin bölgeyi tam kontrol altına alma, aşiret yapısını dağıtma ve modernleştirme politikaları çerçevesinde çıkardığı Tunceli Kanunu ve ardından başlatılan askeri harekatı isyanın tetikleyicisi olarak görüyor. Yani devletin müdahalesi ön planda. Kitaba göre isyanın bastırılması süreci son derece sert askeri yöntemlerle, tenkil yani sindirme ve yok etme politikalarıyla, kitlesel sürgünlerle ve büyük bir insani yıkımla sonuçlanmış. Seyit Rıza başta olmak üzere önde gelen liderlerin idam edilmesi ve bölgenin toplumsal dokusunun alt üst edilmesi detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yazar, Dersim'deki bu olayların ardından Kürt toplumunda uzun sürecek bir siyasi sessizlik döneminin başladığını belirtiyor. Çok ağır olaylar gerçekten. Peki tüm bu yaşananlar, örgütlenmeler, isyanlar, bastırılmalar, ekonomik koşullar, kitabın ana sorusuna dönersek, aşiretten ulusallığa doğru giden yolda tüm bunlar nasıl bir etki yaratmış, yazarın vardığı nihai sonuç nedir? Yazarın genel çerçevesi şöyle özetlenebilir. Evet, tüm bu isyanlar, dernekler, gazeteler, yaşanan acılar ve baskılar, Kürtler arasında modern anlamda bir ulusal kimlik bilincinin belki eksik, belki parçalı ama yine de bir bilincin doğmasında ve kök salmasında inkar edilemez bir rol oynamış. Yani bir ulusallığa doğru yönelim var. Evet, o yönelim belirginleşmiş. Ancak aynı zamanda Kürt toplumunun kendi içindeki o derinlere işlemiş aşiret yapısı, feodal ilişkiler, toprak ağalığı düzeni ve aşiretler arası çatışmalar bu süreci sürekli baltalamış. Buna bir de dış faktörleri yani önce Osmanlı'nın sonra diğer bölgesel ve uluslararası güçlerin müdahalelerini ekleyince tam birleşik ve güçlü bir ulusal hareketin ortaya çıkması engellenmiş. Anladım. Hem iç hem dış engeller var yani. Aynen. Yazar özellikle Kürt beylerinin, ağaların, hatta bazı aydınların bu süreçteki ikircikli tavırlarını, kendi sınıfsal veya bölgesel çıkarlarını zaman zaman ulusal davanın önüne koymalarını da bu başarısızlıkta önemli bir iç faktör olarak sıkça vurguluyor. Yani sonuçta bir ulusallaşma süreci var ama bu süreç sancılı, kesintili, çelişkilerle dolu ve belki de yazarın ima ettiği gibi tamamlanmamış bir süreç olarak resmediliyor. Anlıyorum. Hasan Yıldız'ın kitabından yaptığımız bu detaylı gezinti, Kürt toplumunun tarihsel serüvenini anlamak isteyenler için gerçekten ufuk açıcı bir bakış açısı sundu diyebiliriz. Özellikle o yarı sömürgeleşme tezi ve kapitalizmin bölgeye giriş şeklinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerine dair analizler epey düşündürücüydü. Kesinlikle. Kitabın en önemli katkılarından biri bence de bu. Kürt tarihini sadece siyasi olaylar, isyanlar, liderler üzerinden okumak yerine altta yatan sosyoekonomik dinamikleri, sınıf ilişkilerini, aşiret yapısının direncini ve dış güçlerin etkilerini de denkleme katarak daha bütüncül bir analiz sunma çabası. Evet. Aşiret yapısı neden bu kadar kalıcı oldu? Feodalizm nasıl direndi? Osmanlı yönetimiyle kurulan o karmaşık ve çelişkili ilişki ne anlama geliyordu? Kapitalizmin girişi hangi yeni sorunları doğurdu ve tüm bunlar ulusal bilincin ve hareketin seyrini nasıl etkiledi? İşte kaynağın cevap aradığı ve üzerinde durduğu temel sorular bunlardı. Peki tüm bu tarihsel derinlik, bu analizler senin için, yani bu tartışmayı takip eden dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Böyle bir tarih okuması, bugünün kimlik, siyaset, toplumsal yapı, hatta ekonomik eşitsizlik gibi meselelerini anlamak için bize nasıl bir perspektif sunabilir? Bir toplumun geçmişte hangi yollardan geçtiğini, hangi iç ve dış dinamiklerin onu bugünkü haline getirdiğini görmek, bugünü yorumlarken bize kesinlikle daha sağlam bir zemin sağlıyor, değil mi? Şüphesiz. Ve belki de kapanışta şu soruyu kendimize sormak faydalı olabilir. Kaynağın ısrarla vurguladığı gibi toplumsal olayları sadece siyaset, kültür veya ideoloji ekseninde değil, aynı zamanda ve belki de daha temelden ekonomik yapılarıyla birlikte düşünmek bize ne öğretir?
Yani bir toplumun veya bölgenin küresel sistem içindeki ekonomik rolü örneğin, bir merkez mi yoksa çevre mi olduğu, kaynaklarının nasıl ve kimler tarafından kontrol edildiği, dünya pazarına hangi koşullarda bağlandığı, o toplumun kimliğinin, siyasetinin, kültürel kodlarının ve hatta iç çatışmalarının şekillenmesinde acaba ne kadar belirleyici bir faktördür? Bu sadece bugün incelediğimiz örnek özelinde değil, belki de yaşadığımız dünyayı anlamak için çok daha genel ve her zaman güncel bir soru. Ne dersin? Kesinlikle üzerine düşünmeye değer bir soru.